Soğuk bir kış gününde Ankara'dan havalanan bir yolcu uçağı Doğu Anadolu'nun zorlu dağları üzerinde ilerliyordu. Uçakta 76 insan var ve her biri 1 saatlik sıradan bir yolculuğun sonunda Van'a inmeyi bekliyor. Ancak aşağıda onları bekleyen şey pist değil. Yoğun kar, keskin rüzgar ve neredeyse sıfıra inmiş bir görüş mesafesi. Pilotlar önlerini göremiyor, dağlar ise sessiz yaklaşıyordu. Dakikalar sonra Van'a sadece 13 kilometre kala uçak karanlığın içinde kayboluyor. Bu Türk Hava Yolları 278 sefer sayılı uçağın Van semalarında yazılan geri dönüşü olmayan hikayesi. Günler 29 Aralık 1994'ü gösteriyordu. Bu uçuşta toplamda 76 kişi vardı. 69 yolcu ve 7 kişilik mürettebat Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkıp Van Ferit Meren Havalimanı'na inmeyi planlıyordu. Bu uçuşta kullanılacak uçak bir Boeing 737-400'dü. Mersin adıyla anılan bu uçak teknik açıdan sorunlu değildi ve kazadan yaklaşık 2 yıl önce ilk uçuşunu yapmış, filoya yeni katılmış sayılabilecek bir geçmişe sahipti. Bu uçuşta kokpitte 2 pilot görev yapıyordu. Kaptan pilot koltuğunda Adem Üngün vardı. Üngün uzun yıllara dayanan tecrübesiyle deneyimli bir pilottu. Yardımcı pilot koltuğunda ise Yavuz Alıcı vardı. Esenboğa Havalimanı'nda park halinde bekleyen bu uçak kapıdan ayrılmadan önce standart hazırlıklarını tamamladı. Pushback işlemiyle uçak geri itildi, motorlar çalıştırıldı ve taksi başladı. Saat 13.50'yi gösterdiğinde Boeing 737 pist başında hizalandı. Kalkış gücü verildi ve uçak Ankara'dan doğuya doğru havalanarak tırmanışa geçti. Seyir safhası bu tarz bir iç hat uçuşunda beklendiği gibi sakin ilerledi. Uçak planlı bir şekilde rotasını takip etti ve herhangi bir olağan dışı durum raporlanmadı. Ve yaklaşık 1 saat sonra Van Havalimanı'na iniş için alçalma başladı. Bu sırada Van'da kar yağıyordu ve sis giderek yoğunlaşıyordu. Kule öncü görüşün yaklaşık 900 metre olduğunu bildirdi. Ama ardından bu mesafe hızla azaldı. Görüş 500 metreye inerken yaklaşma zorlaştı. Mesafe 300 metreye düştüğünde ise pistin ve çevrenin görsel olarak seçilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bu dönemde Van Havalimanı yaklaşma için VOR kullanıyordu. Bu yaklaşmanın son kısmında pilotların pisti görerek inişi tamamlamasını gerektiriyordu. Ancak görüş düştüğünde pist ya da çevredeki arazi zamanında seçilmezse yaklaşma güvenli olmaktan çıkıyordu. İniş izni alındıktan sonra piste yaklaşma başladı. İlk yaklaşma denemesinde pist görüşe girmedi. Kaptan pilot inişi iptal etti ve gaz vererek uçağı tekrar tırmanışa aldı. Bu karar havacılığın en doğal güvenlik reflekslerinden birisidir. Bu süreçte Van Kulesi de koşulların ağırlaştığını hatırlatıyordu. İkinci yaklaşma denemesi yapıldığında hava daha da kötüleşmişti. Sis çok yoğun, kar yağışı ise etkiliydi ve pist ışıklarını seçmek güçleşmişti. Sonuç değişmedi, pist yine görülmedi ve uçak yeniden pas geçti. İkinci pas geçişten sonra kokpitteki karar yükü ilkine göre daha ağırdır. Bu aşamada yardımcı pilot daha temkinli yaklaşır ve yaklaşması da şaşırtıcı değildir. Çünkü görüşün hızla azaldığı bir meydanda inişte ısrar etmek seçenekleri daraltır ve karar hatası riskini büyütür. Ancak tam bu noktada kaptan pilot bir kez daha yaklaşmayı denemek istediğini belirtir ve yakıtın yeterli olduğunu ifade ederek 3. denemeye yönelir. Kaptanın bir deneme daha fikrine yönelmesi de havacılıkta sık görülen bir durumdur. Ve bu psikolojiye get there it is denir. Yani ne olursa olsun varış noktasına ulaşma isteği. Saatler 15.30 civarına yaklaştığında 3. yaklaşma başladı. Dışarıda görsel referans yok denecek kadar azdı. Uçak meydanın yakınındaydı fakat yaklaşma hattı üzerinde yükselen bir arazi bulunuyordu. Ve bu arazi kötü görüşte görünmez bir duvar gibi davranır. Van'a yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Kale Tepesi yaklaşık 1700 metre rakımıyla bu riskin merkezindeydi. Sisten dolayı pilotlar bu yükseltiyi göremiyordu. Çünkü dışarıda görülecek bir dünya kalmamıştı. Bu noktada her şey aletlerin okunmasına ve yaklaşma hattının eksiksiz izlenmesine bağlıydı. Ancak düşük görüş koşullarında planlanan hat tam olarak korunamadı ve sola dönüş gecikti. Saat 15.30 sularında Türk Hava Yolları'nın 270 sefer sayılı Boeing 737'si Kale Tepesi'ne çarptı. Çarpmanın şiddeti uçağın gövdesini parçaladı ve olay kısa bir zaman diliminde geri dönüşü ağır olmayan bir sonuca ulaştı. Uçakta bulunan 76 kişiden 57'si hayatını kaybetti. 19 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu ve hayatta kalanların önemli bir bölümü uçağın kuyruk kısmına yakın bölgelerde. Bölgedeki yoğun kar tabakasının çarpma etkisini bir miktar azalttığı da değerlendirildi. Kurtarma süreci ise hava şartları nedeniyle zorluydu. Sis ve kar profesyonel ekiplerin erişimini geciktirirken ilk müdahaleyi çoğu zaman bölgeyi bilen köylüler yaptı. Yaralılar köylülerin sırtında ağır şartlar altında taşındı. Kazadan sonra yapılan değerlendirmelerde uçağın kontrol altında olduğu, yani teknik bir arıza nedeniyle kontrol kaybı yaşanmadığı vurgulandı. Olay havacılıkta CFEIT olarak sınıflandırılan tipteydi. Bu sınıflandırma uçağın çalışır durumda olduğunu ve pilotların uçağı uçurabildiği bir senaryoda farkında olunmadan araziye çarpma durumunu anlatır. Özellikle kötü görüş, kısıtlı yaklaşma altyapısı, çevresel arazi ve karar zinciri birlikte olduğunda bu risk büyür. Bu kazayı tek bir hataya indirgemek yanıltıcı olur.
Çünkü kötü hava koşulları, sınırlı yaklaşma imkanları, meydanın çevresindeki arazi yapısı ve enişteki ısrar birbirini besleyen bir zincir oluşturur. Türk Hava Yolları 278 bir meydanın sisle kapanmasının tek başına bir felaket anlamına gelmediğini, asıl kırılmanın o sisin içinde hangi kararın seçildiğiyle oluştuğunu gösteren acı bir örnek olarak kaldı. Havacılıkta güvenlik çoğu zaman daha cesur olmakla değil, doğru anda geri adım atabilmekle korunur. Çünkü bazı günler hedef varış noktası değil, eve sağ dönmektir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.